Varlık yönetim şirketiyle nasıl anlaşmalısınız? Bankalar ihale sonucunda alacaklarını tasfiye edip varlık yönetim şirketine devrettiğinde borçlular açısından cevap bekleyen ilk soru varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların durumu ne olur sorusudur. Çünkü toplumda genel geçer şekilde varlık yönetim şirketlerinin bize ulaşmak için komşunun tavuğuna kadar aradığına ve mesaj attığına dair bir bilgi vardır ki bu da tecrübeden ileri gelir. Söz gelimi bize ulaştılar veya biz icra dosyamızın hangi varlık yönetim şirketine devrolduğunu öğrendik ve borcumuzu ödemek için kendilerine ulaştık. Görüşmelerin sonucunda bir rakamda uzlaştığımızda kendilerinden protokol istememiz gerekir. Bu nokta önemli. Zira o protokolü doğru okumazsak epey sıkıntı çekebiliriz. Nedenine gelince öncelikle biz tek ödeme üzerinden mi anlaştık yoksa bize taksitli bir ödeme planı mı sunuldu? Bunu netleştirmek ve görmek gerekiyor. Ayrıca varlık şirketi bazen protokolde bizim ödeyeceğimiz tutar dışında şöyle yazmış olabilir. Vekalet ücretini de ödemezseniz dosyanız kapatılmayacaktır. Ama bunu nasıl yazarlar biliyor musunuz? Tabiri caizse karınca duası büyüklüğünde. Haliyle biz de fark etmeyiz ve kabul edip ödemeyi yaptıktan sonra işin içinden nasıl çıkacağımızı düşünürüz. Ya da örneğin 3 dosyamızı devralmışlardır ama protokolde 2 dosyamız yazılmıştır. Bu durum bizim de gözümüzden kaçmış ve ödemeyi de buna göre yapmış bulunuyoruz. Artık geri dönüşü de yok. Dolayısıyla biz bu ödemeyi yaptıktan sonra belki de aynı gün bizi kalan dosya için yeniden aramaya başlayacaklar. Yine protokolle ilgili bir başka bilgi de harç masraflarıdır. Hemen hemen tüm varlık şirketleri icra dosyasının harç masraflarını borçlunun ödeyeceğini belirtir. Bu noktada sıkıntı yok. Sıkıntı nerede çıkıyor biliyor musunuz? Biz ödememizi yaptıktan sonra sıra harç ödemesine geldiğinde o noktada bile bizden fazla para almaya çalışırlar. Bunu neye dayanarak belirtiyorum? Bakın en basit haliyle şöyle söyleyeyim. Eğer dosyada maaş hacimiz yoksa, evimizin veya aracımızın kaydında haciz yoksa dosyamız haricen tahsil edilir. Ve haricen tahsilde de dosya borcunun %2,27'si oranında ödeme yaparız. Şimdi buraya dikkat. Varlık yönetim şirketi bizden dosyanın toplam tutarı üzerinden harç almak ister. Oysa takip ilk açılımdaki tutar ne kadarsa harç o miktar üzerinden ödenir. Düşünün, icra takibi açıldığında borcumuz 10.000 liraydı. Şimdi faizlerle 50.000 liraya ulaşmış. Eğer 10.000 üzerinden harç ödersek 227 lira ödeyeceğiz ancak bizden 1135 lira tahsil etmeye çalışırlar. Yani 5 kat fazlasını. Dolayısıyla harcımızı kendimiz yatırmalıyız. Sonuç olarak varlık şirketiyle nasıl anlaşmalısınız sorusunun cevabı protokolü doğru yapmak, gelen protokolü dikkatlice incelemek, dosyanın haricen tahsil edilmesini sağlamak ve tahsil harcını kendimizin ödemesidir.